Herkese selamlar. Yine enfes bir tarifle karşınızdayım. Şu görsele bakar mısınız? Gerçekten çok iştah açıcı ve müthiş lezzetli bir yemek Hasanpaşa köftesiyle karşınızdayım. Bakar mısınız şu görüntüye? Şahane bir tarif. Hemen başlayalım. Öncelikle köfte harcımı hazırlayacağım. Bir tane iri soğanı rendenin ince yeriyle rendeleyip soğanın suyunu süzüyorum. Sonrasında üstüne kıymamı ekliyorum. Bir tane yumurta kırıyorum. Bir bardak evde kuruttuğum ekmek içini kullanıyorum. Bunun yerine galeta unu da kullanabilirsiniz. 1,5 çay kaşığı tuz ekliyorum. Ve 1 çay kaşığı kadar da karabiber ekleyip köfte harcımı yoğurmaya başlıyorum. İyice yoğurduktan sonra elinize böyle yağların yapışması gerekiyor. Bu arada mutlaka az yağlı kıyma kullanmanız gerekiyor. Kıymayı yoğurduktan sonra böyle kabınıza 5-6 kere sıkıca vurun. İyice homojen bir kıvam alsın. Sonra buzdolabına kaldırın ve yarım saat dinlensin. O sırada püreyi hazırlıyorum. 5 tane orta boy patatesi haşladım. 1 kaşık dolusu tereyağı ekleyip patatesleri ezdim. Haşlarken tuzunu attığım için patatese tuz atmadım. Bu sırada ısıttığım 1 bardak sütü püreye ekliyorum. Tencerenin altını açıyorum ve süt iyice patates tarafından böyle emilene kadar pişirmeye devam ediyorum. Böyle ipek gibi dokulu bir püreye ihtiyacım var. Bakın yumuşacık bir püre yaptım. Sonrasında köfte harcını buzdolabından çıkartıp artık şekil vermeye başlıyorum. Önce böyle bir alt üst edip yoğuruyorum, sonra porsiyonluyorum. Ben 900 gram kıyma kullandım, 10 porsiyon Hasanpaşa köftesi hazırladım. Bakın böyle top top kıymaları hazırladıktan sonra şekil vermeye geçiyorum. Bir kasenin altını birazcık sıvı yağ ile yağlıyorum. Çünkü köftelere şekil verirken kaseden yardım alacağım. Bu sırada da kıyma harcının kaseye yapışmasını istemiyorum. Yağ işimi kolaylaştırıyor. Elimde sıkı sıkı iyice yuvarlıyorum porsiyonumu. Sonra elimde biraz yassılaştırıp ortasını hafif açıyorum. Bu sayede kaseye daha rahat oturtuyorum bu porsiyonu. Kabaca şöyle elimde bir şekil veriyorum bakın önce. Sonra kasenin altına oturtup böyle sıka sıka elimle iyice sıka sıka kasenin dibine oturtuyorum kıymayı. Ne kadar sıkı yaparsanız piştikten sonra şekli o kadar sabit kalır. Yani bu işin püf noktası bu şekil verme aşamasında ve az yağlı kıyma kullanmakta. Eğer çok yağlı normalde kullandığımız köfte kıyması gibi bir kıyma kullanırsanız pişerken de şekil bozukluğu yaşarsınız. Kaseyi çıkarttıktan sonra elimle böyle çatlayan yerleri varsa birbirine yapıştırıp tepsime alıyorum ve yine elimle sıkı sıkı bastırarak son şeklini veriyorum. Daha detaylı görmeniz için burayı tekrar gösteriyorum. Bakın önce elimde hafif yuvarlıyorum, sonra yağladığım kasenin dibinde elimle sıkı sıkı bastırarak şeklini veriyorum. Aslında çok kolay, elinizin alışmasıyla alakalı. 1-2 kere yaptıktan sonra zaten hemen hızlıca bütün köftelere bu şekli verebiliyorsunuz. Ben hepsinin aynı şekilde olmasını istediğim için tepsiyi aldıktan sonra da ekstra özeniyorum böyle her yeri aynı kalınlıkta olsun diye. Bakın bütün köftelere şekil verdim. Şimdi bir ön pişirme yapacağım. Fırınımı 200 derecede açtım. Cam bir fırın kabı kullandığım için fırının en alt tarafına gönderiyorum. 10 dakika ön pişirme yapıyorum. Bu sırada ben de Hasanpaşa köftesinin sosunu hazırlayacağım. 1 yemek kaşığı dolusu tereyağını sos tavama aldım. 2 yemek kaşığı salça ekliyorum. Benim salçam ev salçası olduğu için çok tuzluydu. O yüzden sosuma tuz eklemiyorum. Salçayı 2-3 dakika kadar böyle kavuruyorum. Kokusu çıktığı zaman da 2 su bardağı kadar sıcak su ekliyorum ve bu salçalı sosu 3-4 dakika kaynatıyorum. Çiğ bir koku olmasın diye bu ön pişirme işlemini yapıyorum. Bu sırada zaten benim sosum pişerken de köftelerin ön pişirmesi tamamlanmış oluyor. Bakın fırından çıktığında böyle görünecek. Hemen içlerini püreyle dolduruyorum. Ben patates 5 tane kullandım. Orta boy 5 tane patates kullandım. 10 tane Hasanpaşa köftesine tam geldi. Bütün püreyi paylaştırdıktan sonra kaşar peyniri rendesi üzerine kapatıyorum. Bu sayede güzel bir renk alıyor fırında.
Ve sosumu tepsinin dibine döküyorum. Tüm tepsinin dibi kaplanıyor sosla. Çok azıcık ayırıp üzerine de gezdiriyorum ben böyle birer kaşık, ikişer kaşık gibi. Daha güzel kızarıyor. Fırın zaten sıcaktı. Hemen tekrar fırına gönderiyorum. Üzeri iyice kızarana kadar fırınlıyorum. Bu da yaklaşık 20-25 dakika sürüyor. Bu sürenin sonunda köfte de tam ideal kıvamda pişmiş oluyor. Çok fazla pişmiş köfte kuru olur. Zaten az yağlı bir kıyma kullanmıştım. Benimki tam kıvamında pişti. Şu güzelliğe bakar mısınız? Zaten fazla söze gerek yok bence. Bu tarifi mutlaka deneyin ve düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Üzerine de böyle servisten önce sosundan 1-2 kaşık gezdirin ve gönülleri fethedin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.